Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, sağlığı yerindedir. Bütün işleriniz kolaylıklarla olsun inşallah. Şimdi bizim evimizde asla eksik olmayan, sürekli kullandığımız, vitamin ve mineral değeri yüksek bir tarif paylaşacağım sizinle. Büyüklerimizin bildiği, çoğumuzun da bildiği, kemik kırıklarında, eklem burkulmalarında, aynı zamanda eklem ağrılarında tüketebileceğiniz gerçekten mineral ve vitamin değeri çok yüksek bir tarif bu. Evet, kemikli ilik suyu, kemik suyu nasıl yapılır bunun tarifini paylaşacağım sizinle. Tabii ki burada önemli olan güvendiğiniz bir marketten ya da kasaptan ilikli kemik almak çok önemli. Onların uzun kemiklerinin olduğu yerlerde bol ilikleri vardır. O ilikleri, kemikleri kaynatmak gerekiyor. Ama bunu böyle hemen alır almaz kaynatmıyoruz. Bu şekilde yaparsanız kemik suyunuzun rengi yeşil olur. O yüzden yapmanız gereken en önemli püf noktası, burası çok önemli. İçerisine üzerine geçecek kadar bol su ekliyoruz. Peki bu su ne yapacak diyeceksiniz. Bu suyla 12 saat buzdolabında bekletiyoruz. İsterseniz 6 saatte bir suyunu da değiştirebilirsiniz. 12 saat buzdolabında bekledikten sonra kemiğin içerisindeki kanlar suya geçecek arkadaşlar ve bembeyaz bir kemiğimiz olacak. Bunu yapmazsanız dediğim gibi kemik suyunun rengi yeşile dönüyor. İşte bakın gördüğünüz gibi ben bir su daha yaptım buna. Böyle bir 15-20 dakika daha beklettim süzdükten sonra. Gördüğünüz gibi bembeyaz oldu. Kemik suyu vitamin ve mineral değeri çok yüksektir. Vücut direncinin artmasına sebep oluyor. Vücudumuzu tabii ki enfeksiyonlara karşı koruyor. İçinde doğal kolajen içeriyor. Kemik suyu aynı zamanda hücrelerimizin yenilenmesini de sağlıyor ve kas iskelet sistemimizin de güçlenmesini sağlıyor. Kemik suyu çok güçlü bir anti-enflamatuardır. Yani vücuttaki iltihaplanmaların azalmasını sağlar, bağırsak florasını da düzenler. Bu kadar faydası olmasına rağmen bazı kişiler için de tehlikeli olabilir. Peki kimler için uygun değildir? Kimler için tehlike arz edebilir? Kemik suyu hayvansal bir yağ kaynağıdır. Yüksek oranda kolesterol içeriyor. Bu sebepten dolayı kalp damar hastalığı olan kişiler, kan kolesterol düzeyi yüksek olan kişiler ile kilosu yüksek olan kişiler için uygun değildir. Uygun olmayabilir. Mutlaka doktorunuza danışarak kullanmanızı tavsiye ederim. 6 saat kaynattık. Kaynattıktan sonra zaten kemik iyice bir parçalanır. Üstlerindeki etler de suya geçer. Kolajen maddeleri de suya geçmiş olur. Gördüğünüz gibi ne kadar uzun süre kaynatırsanız o kadar kemikleriniz göz göz olur ve dağılır. Nedir ideali? İdeali en az 6 saat kaynatmaktır. 6 saatten fazla da kaynatabilirsin ama 6 saatten az lütfen kaynatmayın. Benim bu kemik suyunun başka bir tarifi de var. Bol sebzeli, baharatlı yapmış olduğum. Eğer baharat katmak isterseniz, sebze katmak isterseniz son 1 saatini ekliyorsunuz. Son 1 saat ekledikten sonra sebzelerinizi ve baharatlarınızı pişiriyorsunuz. Pişirdikten sonra ben genelde bu şekilde blender yapıyorum. Blender yaptıktan sonra kemiğimiz süt gibi oluyor. Gerçekten pürüzsüz bir yapıya dönüşüyor. Hem içindeki et parçaları da parçalanmış oluyor. Minik kemik parçaları da parçalanmış oluyor. Kalsiyum değeri de çok yüksek. Bu şekilde hazırlıyoruz. Peki saklanma koşulları nedir? Ben genelde bu şekilde görmüş olduğunuz cam kavanozlara porsiyonluk olarak ayırıyorum. İşte çorbalara koyuyorum, pilavlara koyuyorum. Yeri geliyor bu şekilde de tükettiğimiz oluyor. Hemen şunu duyar gibiyim. Buzluğa koyuyorsanız eğer camlar çatlamaz mı? Eğer uygun miktarlarda koyarsanız, ağzına kadar doldurmazsanız ve kapağını da kapatmazsanız buzlukta çatlamaz. Değişik saklama yöntemleri var. Bir kısmını istiyorsanız buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Daha küçük buzdolabı poşeti tercih edebilirsiniz. Benim evimde böyle büyük olduğu için ben bu büyük buzdolabı poşetini kullandım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu da beğendiyseniz küçücük de olsa nokta olur, böcek olur, çiçek olur. Yorum yazar mısınız? Aynı zamanda kanalımı desteklemek için kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Şimdi bunları buzdolabına koyduktan sonra donuyor. Şimdi bana hani camda çatlamıyor mu diye sormuştunuz ya, bu şekilde gördüğünüz gibi koyduk. Hiçbir şey de olmadı. Neden çatlar? Eğer kavanozu ağzına kadar doldurursanız, ağzını kapatırsınız. Dolayısıyla bu genleşirken, donarken büyüyor. Büyüdüğü zaman da tabii ki camı çatlatıyor. Bu şekilde kağıt bardaklara koyuyorum. İnşallah hepinize şifa olsun. Hoşça kalın.